Herkese merhaba. Yepyeni bir inceleme ile karşınızdayım ve bugün konuşacağımız konu aslında hepimizin hayatının tam merkezinde. Cebimizde, masamızda, hatta yatağımızın başucunda duran o ekranlar. Ekran bağımlılığı ve dopamin döngüsü. Cihazlarımızın beynimizi arka planda nasıl hacklediğini nörobiyolojik bir gözle adım adım çözeceğiz bugün. Gerçekten inanılmaz detaylar var. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şu senaryo size de fazlasıyla tanıdık geliyor mu? Masada oturuyorsunuz, önemli bir işiniz var ya da ailenizle vakit geçiriyorsunuz ama o telefona uzanıp bildirimleri kontrol etmekten kendinizi bir türlü alamıyorsunuz. Sadece bir saniye bakacağım diyorsunuz ve bir bakmışsınız dakikalar, hatta saatler uçup gitmiş. Peki yahu neden duramıyoruz? Çoğu zaman kendimizi suçluyoruz değil mi? İradesizim, kendime hakim olamıyorum falan diyoruz. Ama derin bir nefes alın, çünkü bu bir ahlaki çöküş veya irade zayıflığı falan değil. Bu, kelimenin tam anlamıyla kusursuzca tasarlanmış biyolojik bir tuzak. Bütün bu sorunun kalbinde inanılmaz basit ama bir o kadar da sarsıcı bir gerçek yatıyor. Bizler hazzı mutlulukla karıştırdık. Evet, yanlış duymadınız. Modern çağın en büyük nörobiyolojik yanılgısı tam olarak bu. Beynimiz o anlık kısa süreli haz dalgasıyla derin, sakin ve kalıcı bir mutluluk hissini birbirinden ayırma yeteneğini neredeyse kaybetti. Peki bu noktaya nasıl geldik? Bunu 5 adımda inceleyeceğiz. Önce modern dünyanın görünmez tuzağına bakacağız. Ardından haz ve mutluluk ayrımını yapıp dopamin ve belirsizliğin gücünü konuşacağız. Sonra ergen beyni neden freni patlamış bir araç gibidir onu anlayacağız ve en sonda da dijital denge için çözüm stratejileriyle ipleri yeniden elimize alacağız. Birinci bölümümüz modern dünyanın görünmez tuzağı. Bakalım bu dijital dünya beyin kimyamızda nasıl bu kadar kolay oynayabiliyor? Hani o haz ve mutluluk arasındaki ince çizgi var ya, işte o artık tamamen silindi. Saatlerce ekranı kaydırdıktan sonra hiç düşündünüz mü? Neden kendinizi hiç tatmin olmuş hissetmiyorsunuz? Hatta tam aksine sanki piliniz bitmiş, ruhunuz emilmiş gibi hissediyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Çünkü beynimiz sürekli bir haz bombardımanı altında. Ama biz zavallı beynimizi bunun mutluluk olduğuna inandırmaya çalışıyoruz. O bitmek bilmeyen yorgunluğumuzun, o tükenmişlik hissinin asıl sebebi işte bu biyolojik kafa karışıklığı. Geçelim ikinci bölüme. Haz mı, mutluluk mu? Burada Doktor Robert Lustig'in gerçekten ufuk açıcı çalışmalarına bakmamız gerekiyor. Lustig diyor ki, günlük dilde biz bu kelimeleri aynı şeymiş gibi kullanıyoruz ama nörobiyolojik olarak bunlar birbirinin tamamen zıttı. Dopamin dediğimiz şey kısa sürelidir. Böyle içinizde fiziksel bir çarpıntı, bir heyecan yaratır. Almakla ilgilidir. Alışveriş yapmak, bildirim görmek, bir şey tüketmek. Tek başınıza yaşarsınız bunu ve en tehlikelisi de şudur, aşırısı sizi kesinlikle bağımlı yapar. Ama diğer yanda serotonin var, yani gerçek mutluluk. Uzun sürelidir, öyle çarpıntı falan yapmaz, tam tersine ruhsal bir dinginliktir. Tüketmekle değil, vermekle, paylaşmakla ilgilidir. Sosyal bir gruptayken güvende hissettiğinizde salgılanır. Ve işin en güzel tarafı, aşırı mutluluk diye bir bağımlılık türü biyolojik olarak imkansızdır. Şimdi işin renginin değiştiği yere geliyoruz. Nörolojide down regulation yani tolerans dediğimiz bir mekanizma var. Bu aslında beyninizin bir savunma taktiği. Şöyle düşünün, bir nöron sürekli dopaminle dövüldüğünde adeta yeter, sağır olacağım deyip kendini korumak için reseptör sayısını azaltıyor. Yani sistemin sesini kısıyor. Sonuç? Aynı hazzı tekrar hissetmek için artık telefona 10 dakika değil, yarım saat, sonra 1 saat, sonra 3 saat bakmanız gerekiyor. Tüketim sürekli artıyor ama aldığınız tatmin sürekli dibe vuruyor. Burada müthiş bir metafor var. Doğal sistemimizde serotonin yani mutluluk o çıldıran dopamini dizginleyen ana fren mekanizmasıdır. Sistemi dengede tutar. Fakat modern teknoloji ne yaptı biliyor musunuz? Geldi ve o fren halatlarını çat diye kesti. Sadece haz arayışının olduğu, gaz pedalının köküne kadar basılı olduğu ama frenin hiç olmadığı bir otobanda saatte 300 kilometre hızla gidiyoruz şu an. Üçüncü bölümümüz dopamin ve belirsizliğin gücü. Burada Dr. Robert Sapolsky'nin o ezber bozan araştırmalarına değinmeden geçemeyiz. Çoğumuz dopamini bir ödül hormonu sanırız. Ödülü alırsın ve dopamin salgılanır değil mi? Aslında hayır, durum hiç de öyle değil. O meşhur bildirim sesini düşünün. Ping sesi geldiğinde içinizde bir heyecan olur. Sapolsky kanıtlıyor ki dopamin ödülün kendisi değil, ödülün beklentisidir. Yani dopamin mesajı okuduğunuzda değil, telefon titrediğinde o bildirimin geldiğini anladığınız o ilk an zirve yapıyor. Dopamin sizi o telefona doğru bir zombi gibi uzanmaya zorlayan dürtünün ta kendisi. Ve işin en vurucu kısmı %50 kuralı. Biz buna belki faktörü diyoruz.
Eğer bir mesajın kimden geldiğini ve içinde ne yazdığını kesin olarak biliyorsanız dopamin seviyeniz o kadar da yükselmez. Ama ya ödülün gelme ihtimali %50 ise, yani o belirsizlik, acaba kim mesaj attı, fotoğrafımı kimler beğendi, işte beyin o belirsizliğe bayılıyor ve dopamin tam o anda adeta patlama yaşıyor. Sosyal medya algoritmalarının kumarhanelerdeki slot makineleriyle tamamen aynı mantıkla çalışmasının sebebi işte bu aralıklı ödül sistemi. 4. bölümümüz çok ama çok kritik, ergen beyni. Yani freni patlamış araç. Peki neden yetişkinler bir şekilde telefonu masaya bırakabiliyor da gençler bu dijital fırtınanın içinde kaybolup gidiyor? Çünkü ortada inanılmaz tehlikeli bir gelişimsel uyumsuzluk var. Beyni bir araba gibi düşünün. Ergenlerde limbik sistem, yani o duyguların ve haz alayışının merkezi olan gaz pedalı son sürat çalışıyor. Pırıl pırıl yepyeni bir motor. Ama diğer yanda muhakemeyi, mantığı ve o dürtü kontrolünü sağlayan prefrontal korteks var. Yani arabanın frenleri. Ve sorun şu ki ergenlik döneminde o frenler henüz tam olarak inşa edilmemiş durumda. Gençlerin saatlerce ekran başında kalıp sosyal medyaya bu kadar kapılmaları onların iradesiz ya da tembel olmasından kaynaklanmıyor. Onlar dopamin döngüsünün kusursuzca işlediği bir dünyaya maalesef frenleri olmayan bir araçla çıkmak zorundalar. Biyolojik olarak tamamen korumasızlar. Geldik 5. ve son bölüme, dijital denge için çözüm stratejileri. Tamam, tablo biraz karanlık görünüyor olabilir ama umutsuz değiliz. Artık oyunun kurallarını biliyoruz. Nörobiyolojiden aldığımız güçle uygulayabileceğimiz 3 pratik adım var. Birincisi, şu meşhur dopamin orucu yerine gidin serotonin yatırımı yapın. Çocuğun elinden telefonu alıp onu odasına hapsetmek işe yaramaz. Onun yerine birlikte yemek yapın, ormanda yürüyüşe çıkın, derin sohbetler edin, gerçek bağ kurmak frenleri devreye sokar. İkincisi bildirim yönetimi. O bahsettiğimiz belki faktörünü, o belirsizliği acımasızca öldürün. Sadece gerekli bildirimleri açık tutun ki beyniniz o sürekli acaba bir şey mi kaçırdım stresiyle yorulmasın. Üçüncüsü de bilişsel esneklik. Gençlere bu anlattığımız biyolojiyi, beynimizin nasıl manipüle edildiğini onlara dürüstçe anlatın. Bu bilgi onlara öyle bir öz farkındalık verir ki inanamazsınız. Sonuç olarak her şey şu cümlede düğümleniyor aslında. Teknoloji biyolojik zayıflıklarımızı kullanıyor olabilir ancak bu mekanizmayı anlamak, kontrolü geri almanın ilk adımıdır. Artık ekranların o parlak yüzeyinin ardındaki karanlık tasarımını, dopaminin tuzaklarını ve serotoninin o iyileştirici gücünü biliyorsunuz. Şimdi asıl sormamız gereken soru şu: zihninizin algoritmasını Silikon Vadisi'ndeki mühendislere mi bırakacaksınız, yoksa kendi biyolojinizin direksiyonuna yeniden siz mi geçeceksiniz? Karar sizin. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.